Birleşik Motor Garaj'dan herkese merhaba. Ben Berkay. Bugün 3. teneresini eskiten Serhat'la beraberiz. Merhaba. Bu motosiklet ne zamandır sende? Kaç kilometrede? 2020'den beri bende. Zaten 2020'ye kadar bir yılda 6 motor değiştirdiğim için en çok kullandığım bu oldu. 8.000'de aldım ilk sahibinden. Şu an 43.000'de falan, yaklaşık 35.000'dir bende. Yani en sevdiğim motor oldu. Satmadığımdan da anlaşılıyor zaten. En sevdiğin 3. tenere. Kesinlikle. Öncekilerde de çok yol yaptım ama artık arazi ağırlıklı sürmek istediğim için ağır gelmeye ve de daha az atletik hissetmeye başlattılar. O yüzden bunu seçmiştim. Öncekiler de T7 miydi? Yok. 2008 660 vardı. 2014 660Z vardı. İşte sonra araya bir KTM girdi, bir CRF girdi. Ufak kaçamaklar olmuş Aynen. orada. Ama KTM'nin tadı hala duruyor yani. 690 vardı. Hatta hala derim yani bunu aldatacağım tek motor 690 diye. İz bırakmış. Kesinlikle. Sen tecrübe ettin mi daha önce? Gerçi MT7'den biliyorsun. Biliyor yani T7'nin güvenilir motor olduğunu, aldığında uzun süreler hiçbir şey düşünmeyeceğini, acaba şu sorun çıkarır mı? Çıkarmayacak yani motor. Benim MT'de şu an 60.000'de arkadaşımda. 60.000'de motor ama saat gibi. Görüyoruz zorlayanları böyle geziyorlar. Ya, Kafa kaldırıyor. Öyle zorlanmadık. İnsan gibi bastık. Bir şey yapmadık. Hani sürekli şeyde de gezmedik. Hani her şeyi gördü motor ama sapasağlam. Bakınca yani bu blok o yüzden şurada bir yerde T7 yatıyor. Tipten ayrı, sadece blok için bile alınır zaten. Bir de maço bir motor yani, elektronik yok hiç ya. Evet. O da ekstra arazide sağda solda kalır mıyım eder miyim? O düşünceni en azından egale ediyor. Biz genelde önce eksilerinden başlıyoruz. Tamam. En tecrübeli sen olduğu için Poltares'ten sonra en çok T7 yok. gördüğümüz Evet. eksilerinden başlayabilirsin bence. Bir kere 3. tenere olduğundan dolayı eski 660'lar titreşimiyle ünlü ya. Bu motor açıkçası hepsinden daha fazla titriyor. Kim ne derse desin. Tiz bir titreşimi var. 140'lardan sonra aşırı rahatsız edici oluyor. Zaten elciklerde gripleri görüyorsun. Fena titreşim var yani. Alt devirlerde pek bir şey yok. Rahat, güvenilir. Kronik olarak tenere gruplarında en çok oksijen sensörüyle vites göstergesi bir süre sonra bozuluyor ve Yamaha da bunu kabul etmedi. Herhangi bir geri çağırma yapmadığı için en çok ondan sorun çıktı. Ben o ikisiyle de karşılaşmadım. Benim en büyük karşılaştığım bir kere arka rulman. Benim herhalde ustanın söylediğine göre yıkama alışkanlığımdan dolayı ben rulmanı dağıtmışım. İçeriye çok toz sokmuşum anladığım kadarıyla. Bir de ön keçe yağ kaçırdı. Yani, O zaten klasik. Motorlar çıktığından beri çıkan sorunlardan. Fizik kuralları gereği. Aynen. Ya tamamen benim hatam yani onlarda. Sonra bir kere bile yolda kalmadım. Bir ay yatırdığım da oldu motoru. Üzerindeki akü şu an ikinci yok hatta. 2019 model olmasına rağmen. Tek marşta hala çalışıyor. Önceki de çalışıyordu. Sorunsuz yani. Yamaha Japon deyince neden Japon sorusunun cevabı bazen bu oluyor. Kontağı açtığında bugün yolda kalacağım mı düşüncesi. Kesinlikle. Artçıl'da çok biniyoruz. Biz uzun yolda çok yaptık. Eşimle 3000 kilometre yaptığımız oldu. 2000 kilometre yaptığımız oldu. Genelde artçı konforu çok kötü diyorlar. Ben binersem kesinlikle kötü veya uzun bir arkadaş binerse kesinlikle kötü ama eşim 1.71 boyunda, o kesinlikle şikayet etmedi bugüne kadar. Hatta ilana koyduğumda da yine tenere alalım diye kendisi söylüyor. Dağa taşa da vuruyor. Ben 35.000 kilometrenin eşimle yaptığım uzun yollar hariç çok rahat yarısına yakın arazidir zaten. Yani İzmir dağları, Karadeniz dağları. Ben nasıl olur diye. Yer yok. Aynen, görmediği yer yok. Ona rağmen ki limitlerini zorladım mı? Kayalık yerlere girmediğim senaryoda kesinlikle zorladım. Kayada zaten 200 kilo motorla. Bende de o yetenek yok. Boyu var. Haddimi de biliyorum yani açıkçası. Motoru da kıracak, yenisini koyacak bütçemiz yok. O yüzden dayanıklı kesinlikle. Mutlaka düşmüşsündür. Bir kere bir virajda bıraktığım oldu. Bir kere de eşim kullandı. Sasalı'yı biliyorsun. Gittin mi hiç? Plaj kumu gibi zaten ama katı bir plaj kumu. Kendisi sürdü çok güzel. Ayakları yetmeyince olduğu yerde bıraktı. Hatta manetimin kıvrıktır burası sağ olsun. Şu an daha iyi kullanıyorum. Tek parmağı düşmüş o boşa. Aynen sayesinde. 2 kere falan düştüm motor. 3 kere falan düştüm. Arazide de hiç düşmedin. Yok, ben haddimi biliyorum biraz. Zorluyorum ama ben dağ bisikletinden bu şeye geçtiğim için İşte bir geçmiş olunca. Yolun senaryosunu biliyorum yani. Hani nerede nasıl gitmem gerektiğini. Çok gaza geldiğim de oluyor ama işte bildiğim yolda gaza geliyorum, öyle söyleyeyim. O yüzden de büyük konuşmayayım, başıma bir şey gelmedi. Bununla başına bir şey gelmedi. Ama ben şu KTM'de çiğ olunca bırakıveriyorum. Sizin 2 teker gittiğiniz şey yok sizin. Hep biri kaldı. Arkadaşlar böyle gidiyor, tek teker gidiyor. Ben genelde gidemiyorum. Oraya atıp kendimi buraya atıyorum. Ama onun hakkı da o ya. Onda grenaj yok zaten ki grenajlar esnek grenaj. Düşse de bir şey olmuyor.
Tam düşünce burası ezilir mezilir bir şey olur ama sen yine yolda kalmazsın. Yok, Yine kesinlikle. yürürsün. İşte bir yeni World Rate'de bir depolar hafif yanda. O biraz düşündürüyor. Bayağı kalın geliyor Aynen. da. World Rate hakkında konuşmayayım yani. Neden Bence konuşuyor? Belki düşünenler olur. ya aynı paraya daha fazla ağırlığı ben almam açıkçası. Araziye gireceksem. Yalıtımdır, daha doğrusu aerodinamidir. Az rüzgar yiyeyim, dizlerim üşümesin. Zaten o yüzden Nordic'ler daha çok World Rate aldı farkındaysan. Bunu satıp dizlerime, yüzüme Çok rüzgar bilgi, gelmesin altın diye. bilgi. Bu senaryoda kesinlikle World Rate alınmaz. Yani Extreme'i biraz daha agresif duruyor. O belki alınır yeni süspansiyonla, kaya bayıyla ama bence jantları en kötü yeri herhalde motor. Arazide o kadar içim gidiyor ki jant vurduğumda falan. Ha. 2 kere akora gittim yani ben. Başıma bir şey gelmedi ama sırf temkinli devam edebilsin, daha uzun süre sürebileyim diye. Tek Bir kötü yani. markası yok mu kendi? DID yani, Ha. DID diye biliyorum ben. Yanlış de bilmiyorsam. Kötü bir marka değil aslında ama o kadar araziye gelmiyor demek ki bunda. Gelmiyor. Bilmiyorum, çok kolay dip vuruyor ki ben lastik havasını dahi düşürmüyorum. Motora bir şey olmasın. Bana hani kendim tolere edeyim diye. Ona rağmen jant vuruyor. Jant vuruyor ama amortisör kapanmıyor herhalde hiç sonuna kadar. Yok. Ben amortisörü dip vurduğum oldu. Başıma da hiçbir şey gelmedi. Alt tablo hatta yere değdi bayağı bir yerden zıpladığımda. Hiçbir şey olmadı ya. Tam sana göre yapmışlar motor. Bunu alacağım zaman muhtemelen Desert X çıkmış olsa bir arada kalırdım Desmo'ya rağmen. Sonra Desmo'yu düşünüp yine bunu alırdım ama kesinlikle pazardaki hala en güzel görünen motor ya. Benim için güvenilirlik hep bir ön planda kalıyor. Çünkü ben motora bindiğimde başka bir şey düşünmek istemem. Motor yolda kalacak. Uzağa gidiyoruz, kalabalık gidiyoruz, artçıyla gidiyorum ya da tek gidiyorum. Hep bir sorun. Evet. Arabada da öyle yani. Yolda kalacağım hissiyle çıkınca zaten kalıyor. O ayrı mesele de. Aynen. Yani ne gerek var? Bunu alıp dünya turu yapmak var ya da alıp İzmir'den çıkamamak var. Tabii canım, kampa gidiyorsun, ertesi sabah çalışacak mı çalışmayacak mı diye düşünmüyorsun bu motosiklette. Yok işte ABS arıza verecek mi? Yok işte traction kontrolü ABS bozuldu zaten mu? adamlar sigortasını çıkartıyor. Öyle çözüm buluyorlar veya bir tane ekstra tuş atıyorlar kenara, hiç açmıyorlar. Yani ben de çok ABS ile işim olmuyor açıkçası. Eksilerinden bahsettik. Aslında artılarından da bahsettik o sırada ama Yamaha'nın şusuna hastayım. Kütük. Abi ufacık kütük. Değil mi? Yetiyor. Bunu da bir şu menü select tuşunu sağa koymak, gerçi sola aldılar herhalde. Sola koymalarında fayda var. Ne işe yarıyor ki? Trip, yakıt vesaire onu gösteriyor aslında. Şey düğmesi yok mu üzerinde falan? Yo, oradan da yapıyor da işte gazdan elini çekmen gerekiyor. Onu kullanmak. Deposu yetiyor mu? Yetiyor ya. Yakmasına göre, şeyine göre. Yakıyor bu arada. Yakmıyor diyen arkadaşlar. Yani sen mi bilmiyorum. yaktırıyorsun? Yok. Ben kışın 6 litrenin altına kesinlikle Hadi canım. düşmüyor tabii. Şu anda Çok. da 6'dır bu arada. 6 litre çok. Ve ben her gün kullanıyorum tabii. İşten eve, evden işe. 3 kilometrelik yol gerçi ama. 6 litre evet. Yani yakıyor ya. Ki ben şehirde agresif de kullanmıyorum. Ara sıra yanlamalarımız olsa da. Arazide de işte ikinci vitesi bitirecek kadar sürdüğünde bile 6 ile bu arada çok geçmiyor. 7,5 gördüğüm oldu bir uzun yol dönüşü eşimle. Ama Allah ne verdiyse geldik. Onun dışında yok yani. Hani Afrika diyorlar ya 9-18. Yakıyordur. Bunu da zorlasan yakar bu. Allah Allah. Bak bu Yok. beklemiyordum böyle bir şey. Yok yakıyor. MT7'de benim ortalamam 4.5. MT'de bile. Ne 4.5 hatta? Sen scooter gibi kullanmışsın MT. Ya ben çok tatlı kullanırım. Bak şimdi hemen kanıtlarla geliyorum. MT7'nin logo. Oh. Ortalama 3.85'miş. MT7. 3,8 litre. Evet. Mümkün değil ya. Abi gerçi vites haritalandırmasıyla alakalı olabilir. Gerçi onun da alt devri dolu. Ya dolu. Makine dolu. Ya Allah Allah. bilmiyorum gerçekten ya ben tatlı kullanıyorum. Tabii arada ben de geliyorlar onlar hariç. İşte ani gaz açmam, şey yapmam, ıvır zıvır. Ben Ondan da açıyorum ya. Şehir içi ister istemez aralardan geçmen için fren yerine gazı kullanman gerekiyor çünkü. Açıyorum tabii, köklemiyorum ama zaten Girne'den işe gidip geliyorum. Girne'yi baştan ortasına kadar. Yani 50-60'a çıkıyorum maksimum, arası o tatlı tümseklerden uçuyoruz. orada bir gazlama. Orada bir 70-80'i görüyoruz falan. Tamam, ben agresif de kullanıyor olabilirim şehir içinde. Onlarca 6 litre. Bakalım kesin şimdi yorumlarda yazarlar. Gelir. Ama 6 litre ne falan diye ya da evet 6 alacak litre. olanlar vazgeçebilir 6 litreye doyunca ama yakan o bu arada. Reel bilgi. Uydurma değil. Kesinlikle Birazdan yok. zaten detayda da görünür. Isıtma. Oxford. Benim motora taktırdığım tek şey zaten ilk Elektronik sahibinden olan. sonra aynen. Bir Oxford taktım çünkü ben sürekli üstündeyim yaz kış. Motorun izin veya İzmir'de olmadığım senaryo dışında sürmediğim anı yok. O yüzden zaten ilanı 39.000'de koydum, şu an 43.000. 2 ayda. 2 ay bile değil. İlanı 1,5 sürekli ay. güncelliyor ama kilometreyi güncelliyor. Onu da güncelliyorum. Bu elde kalıyor mu? Evet yani depo kapağı. Asacak falan bir yeri yok mu? Yok, bunun ben yoksa? şuraya
koyuyorum. Aydınlatması nasıl? Muazzam ya. Ben bayılıyorum. Sadece önümde araba olduğunda önüne geçtiğimde arkamdan selektör yakmaya başlıyorlar veya önümdeyken dörtlü yakıyorlar. Aslında uzunlar çalışmıyor ve hani ben de en altına indirdim ki rahatsız etmeyeyim diye ama süspansiyon çalışma aralığı o kadar yüksek, gaz da o kadar hassas ki. Gaz açınca hemen bir selektör Tatlı gaz atıyor. açtığında veya yol bozuksa adamları veya sürücüleri rahatsız ediyor yani. Ama muazzam kesinlikle. Yani ek aydınlatma ihtiyaç. Ben sisler, üzerinde sis vardı, su kaçtı. Ben sis aldım, onlara da su kaçtı. Şu an Sisleri estetik kaçıyor. duruyor diye çıkarmıyorum sadece yani. İşlevi olduğundan ya da ihtiyacın Şeyde olduğundan. iyi bu arada. Arazi veya dar yollarda akşam sürüşünde sis ihtiyacı duyulabilir. Hemen önünü aydınlatmıyor. 3-4 metre sonrasında aydınlatıyor. Arazide de önünü görmen lazım daha çok. Kesinlikle. Yolu ezberlemen lazım. Eğer bilmediğin yolsa sis de lazım yani. Ne var ne geliyor. Birkaç kere tavşan gördüm mesela onlar sayesinde. O far asla göstermiyor. Yani. İlanlarda vardı 80-90 tane motor. Araziye girdim diyen 2-3 kişi var. Hani 1.50'sindir, korkmuşsundur, girmemişsindir. Motor yüksek, ağır gelmiştir. Ya 1.70 adamın da şu görüntüsüyle bile araziye girmemesinin imkanı yok ya. Ya en azından bir toprağa sok. Yangın yoluna şey gir sok. ki Heh. Türkiye'nin her yeri yangın yolu. Gir Asfaltlar da yangın yolu bence. Yani orası bile arazi geçiyor benim. buradan. Neydi? İzmir yollarında aydaki kraterlerden daha fazla çukur olduğu için Olabilir ki Karşıyaka bu konuda bence bayağı şey. bir numara. Kesinlikle. Yok her yer öyle ya. Bu bambaşka bir konu. Bunu Tamam, başka bir tamam. videoda konuşuruz. Aslında Türkiye coğrafyasına uygun bir motor. Hem yüksek hem yollara Bende de Tenere 660 varken çok Z vardı mutluydum. değil mi sende? Z vardı. çok güzel görünüyor hala ya. Çok güzeldi. Neden sattım? Gittik Enduro aldık. Ondan Pişman sonra değilsindir ama. hepsini denemek lazım motor olarak. Ha bak gittim Şey değil CL hiç beğenmiyorum ama Yok eşim canım. beğeniyor. Eşim ben bineceğim diye Bu arada aldım. çok güzel Oturdum motor. hoşuma gitti. Oturuş pozisyonu da çok güzel. Şurada oturdum da bayağı güzel yapmış. Sürüşü de çok güzel. Şeydi ama CLF biliyorlar değil mi zaten? valla bence öyle değil. Bir videoda yeni bir blok denediklerini. Çünkü bu motor Tayvan pazarına çıktı. Avrupa'da yok. İşte Royal Enfield'ı çalmaya çalışmışlar biraz. Ama işte o yüzden 890'a çok yükseliyorum. Çünkü hep yükseliyorum sonra güvenilirlik deyince şey Evet. oluyor. Zincir'in ön dişlisi var ya. Evet. O ön dişli bir süre sonra boşalıyor böyle. İçinde gezmeye başlıyor. Yani bakıma götürdüm. İlk ikisi garanti devam ettiği için mecbur servise gittim. Yağ değiştiriyorsun, işte filtre değiştiriyorsun. Bari ona da baktım. Yani bir test et motoru veya bir ses geliyor mu? Bir zincirin gerginliğine baksan orada oynayacak zaten. Hissedecek. Oo. Onu sıkmamışlar, göndermişler bana. Ben onu başka birinden daha duydum. T7'sini İzmir'deki yetkili servise götürüyor. Bakımını yaptırıyor. Çıkıyor ondan sonra uzun yola. Ben nasılsa bakımını yaptırdım. Zincir seti değiştirmiş. Klasik yağ bakımı ıvır zıvır. Yoldayken zinciri atıyor. Of. Zinciri kopuyor mu hatta? Öyle bir şey. Kopartır bu arada. Çünkü dişli çıksa da orada sabit kalmaya devam edecek o. Kopartır yani. O yüzden muhtemelen hani yani servisten çıkınca kafanın daha rahat olması lazım. Yok ya. Değil. Gerçekten değil. Ben bir garanti bitse diye bekliyordum açıkçası. Bitince de hiç sorun yaşamadım. Gerçi garantilikte bir şeyin yokmuş. Yok da işte Yine de bir o kronik arızaları yaşarsam işte oksijen sensörü olsun, vites müşürü mü deniyor. O sorunları yaşarsam en azından arkam durmazlar ama durabilme ihtimalleri var Ben diye onu götürdü. sevdim. Aynen. Durma ihtimallerini kesinlikle. sevdim. Bir Alman değilsen açıkçası hiçbir servis şey vermiyor sana o kadar. Arkasında durmuyor. Hiç Allah'tan şu zamana kadar bir servislik sorunum olmadı. Yani o problem yaratacak motorlar değil ama Değil. yine de hani sen ben bakımını yapıyoruz ya da anlıyoruz görünce şey Çok yapıyorsun. basit ya. Birçok insan yapmıyor. Yani Evet. anlamıyor yani yapacak şey yok. Bu kötülemek için söylemiyorum. Anlamak zorunda değilsin. Ama yetkili servise götürdüğünde onu sağlam bekliyorsun. Kesinlikle. Kafam ağrımasın diyorsun yani. Abi frenleri değişmemişti bir kere. Frenleri bana söylememişlerdi. Ben de hatta eşimle uzun yola çıkacaktım. Karadeniz'e çıkacaktık. Baktım arka fren bitik yani. Yola çıkmadan önce bilerek servise götürdüm. Bir şey varsa baksınlar diye. Tekrar götürdüm. Balata taktırdım yani. Bir ona bak değil mi? işçilik. Abi çok elektronik yok zaten. Bir şeye bağlamayacaksın motoru böyle. OBD mi diyorlar? Bilgisayara bağlamana gerek yok. Bir bak yani yürüyenine bak. Şöyle zaten et kalınlığını dışarıdan görüyorsun, o kadar şey Bakmamışlar de değil. işte. Egzoz orijinal mi? Benden bir önceki şeylik var sahibi gibi. evet. Benden önceki sahibi herhalde içini çıkartmış. Muhteşem bir sesi var. Ağzı Ağız takmış. Moto tamam. Extreme diye bir marka hatta. O zamanlar bu Oo. kadar kötü görünmüyordu. Okunabiliyordu, şu an okunmuyor. kuşlar bir çalışma yapmış üzerinde. Aynen. Ben bayılıyorum yani sesine. Akrep'e yakın bir sesi var. Ve böyle tok bir güldür Çok bir güzel şey var. sesi var. Bu koruma demiri değil,
Yan Değil. çanta da geliyor mu buna? Bende yok. Ben tabii GP'nin aldım uzun yola çıkacağım zaman. Bir tane de softback aldım. Yani bana kalsa ben şunlara da sökerim. Çünkü bir Ağırlık. arkadaşımız var. Hiç koruması yok. O kadar güzel görünüyor ki motor. Ve yanımızda da birkaç kere düşürdü. Bir kere maneti kırıldı. Motorun grenajında hiçbir şey yok. Şu gidon gerçekten her şeyi koruyor aslında. Yani ne sinyale bir şey oldu. Koruma demiri ben de alsam takmayı düşünmem çok. Neden? Yani ilk başta dediğimiz gibi düşmeye dayanıklı onlar. Evet. Tamam çizilir ıvır zıvır olacak o. Hepsinde olacak. En kötü sticker seti yaparsın. Onun haricinde hiç çakmaklık falan da hiçbir şey Var. Çakmaklık var. Bu orijinal değil. Orijinal. Orijinal Ben de. motorun hiçbir şeyle oynamadım yani. Üzerindekilerin hepsi Yamaha'nın, Oxford hariç her şey. Bir de telefon tutucu hariç. Ben sevmiyorum öyle. Ben yalın olacak. Estetik takıntım zaten yok. Şu motoru tabii izindeydim. Motoru kullanmadım bir süre. Yıkama yaşımdan da belli oluyordur. Bir de pis güzel bunlar ya bence yani. Kirli güzel. Böyle Aynen. şey olacak. Makyajı bu bunun yani. Gerek yok. Çamur olacak. Böyle çamura batıracaksın. Ben öyle işe gidiyorum. Görmen lazım yani. Yeni bir tane hatta Desert Sledge var bir tane. Adam parlatarak koyuyor falan yanına ama bu hala Ya daha çok dikkat o çekiyor. motorlar bunlar değil ya. Onlar racingler atıyorum ya da ne bileyim Kesinlikle. süslemen gereken naked'lar. Sevmeyenler ve sevenler böyle çok gerçekten ayrı. Arada kimse yok. Kimisi Kimse- elektroniğe bayılıyor. Elektronik tabii. olsun diyor her Tabii. şey. Kimisi diyor hiçbir şey olmasın. Hani ABS on-off gerçekten yetiyor. O tarz fetişi olanların zaten buna yaklaşmaması lazım. Satanlar da hani araziye girmedim diyenler onlarsa hak veriyorum bu arada. Girmesin de gerek yok. Yani boy dışında bu motoru sattırabilecek bir etken ben görmüyorum. Hani cidden kısasındır ve arazide sorun yaşayabilirsin. Pilotajınla belki tolere edersin bir yere kadar ama çünkü ağırlık merkezi yüksek. Bazı motorları daha eğimli açıda kurtarabilirken bunu kurtaramıyorsun. Bırakmak zorunda hissediyorsun. İşte orada da yine ayak uzunluğu falan giriyor aslında. Kaldıraç etkisiyle. Frenlerden şikayetin Ya başka motora binene kadar çok mutluydum frenlerinden ama geçen gün Touareg deneme fırsatım oldu bu arada çok kısa. Abi mükemmel freni varmış ya. Ki ben Touareg'i biraz çelimsiz buluyorum. Farın altında hiçbir şey olmadığı için belki yüksek çamurluk koysan çok güzel görünür ama muazzam duruyormuş. Bu durmuyor. Duruyor bu arada da çok kolay ABS devreye giriyor. O işte bence İzmir asfaltıyla ve şeyle alakalı. Lastikle alakalı. Ankara'da kullanan bir abimiz vardı şu an. Kanada'ya yerleşti. Hatta izlerse selam olsun Eray abimiz. Onun önerisiyle ben Mitas E7 almıştım. Abi İzmir asfaltında yüzüyorum yani. Şey değil. Hiç tutmuyor. Bunlar yani neymiş? kullandığım. Yok. Scorpion STR. kendi orijinal lastiği. Orijinale geri döndüm işte tekrar. Bir Anlas tecrübem oldu bu arada. Anlas neyi kullandım? Arazi Dişli. olanını kullandım işte. Capra X'tir. Harika lastik. Oo, anlat Oo. sponsorluk verin. Keşke. 40.000 kilometre. Keşke yani. Ama 6 ayda bitti öyle söyleyeyim. Karagöl yolunda biliyorsun değil mi? Hı hı. Şeyde Karşıyaka'nın tepesinde. Bu lastikle yapamadığım virajı Anlas'la yaptım. Muhtemelen aşırı yumuşak hamur kullanmışlar. Dişli olmasına rağmen. Aynen. Bir arkadaşım var işte Burç. Racing'den buna geçme. Köpek gibi kullanıyor öyle söyleyeyim. Onu az da olsa peşleyebildim o lastikle yani. Bununla mümkün değil. Çok kayıyor bence. Bir abimizle onda da bu arada tüm tenereler var herhalde. Konya tarafında Torosların bir kısmına gidecektik. Ben korktum abinin eski tenerin depo daha büyük olduğu için. Yanıma bir tane de 5'lik bidon falan aldım hatta. Onu doldurdum falan. Yani bitmiyor. 200 kilometrede bir benim ışık yanıyor tabii 6 litre tükettiği için. Ondan sonrasını ben zorlamıyorum. Zaten 200 kilometrede bir mutlaka benzin alıyorum. Türkiye burası, Avustralya değil. Her yerde 600-700 kilometre boyunca benzinlik görmeyeceğin bir yer değil ki. Ne kadar yakıt doldursan arazide o kadar az rahat ediyorsun. O da var. Ekstra ağırlık demek. Bir de ağırlık taşıdığın için daha fazla yakıyor aslında o. Fabrika verilerine ben bakmıştım. World Rate için kesin konuşmayayım 4,5 litre yakar diyordu. Bunun için 4,16 diyor mesela. Orada bile bariz fark vardı. Japonlar arabada tutturuyor da bence motosiklette tutturamıyor yani. Afrika'nın da kesin 4-5 yazıyordu. Yarı yarıya yani. Çarpı 2. Ama 1000 devirde. Aynen. Kullanırsan. NC gibi kullanırsan. NC'yi de istemeden cimri yapmışlar bence. Yoksa Japonların NC cimri olma, emisyon dertleri olmadığı dönemde. Neyse neden yapmışlar o bambaşka bir konu zaten. Aynen. Neden öyle bir motor Aynen. yaparsın ya? Ya Sadece işte, şuraya depo kas koyacağım diye. Scooter'dan kompleks yaratıyor ya insanlarda. Eski scooter'lar çok çelimsizdi. Trafikte görülelim. Bir de artçalı sağa sola gidelim. Bence o insanlara sattı. Vites korkusunu da attırmak için. Hem Otomatik DCT vitesli, sizde var diye. Yoksa cidden motordan keyif alan bir insan Ona bin... düşünmüyorum ya. Vallahi düşünmüyorum. Ortaya boşluk at, scooter derim hala. O deponun o kısmı çıkar. Muhtemelen scooter çıkacak zaten ortaya. Scooter var mı onun?
750'lik scooter. X ADV yaptı şimdi. Ama o zamanlar Maxi Scooter Yoktu. zaten yoktu. İşte şimdi yeni X-Max'ler falan kalıplandığı için bu kadar sattı zaten. İnsanlar scooter da artık öyle cılız görünmüyor. Bir gösterişi var. Dediği için Scooter'a geri döndüler. Evet. Hatta bence çoğu scooter halen Ece'den daha kabiliyetlidir şu an. Yeniler Sen özellikle. de hiç sevmiyorsun. Çok çirkin ya. Bir de park yerimi almaya çalışıyor orada. Kusura bakmasın. Bu arada hep sokakta park ettim. Bak 4 senedir. Motorda hiçbir korozyon yok. Bir tek şurada botlarımın sürtmesinden kaynaklı ama var çok muhtemelen. normal. Yani yıkatsam yeni dersin hala. Ki benim düşürme işimden, çizme işimden de kaynaklanıyor olabilir. Cidden yıpratamıyorsun motoru ya. Mesela 4 senede güneşin altında kalmasına rağmen gerçekten bence hiçbir şey yok Yok. motorda. Ha, Yani şeyden bahsedelim. Sonus. Bir arkadaşım rekor kırdı muhtemelen. aha, Fazla mütevazı olduğu için kayıt almadı. 213 mi 217 mi ne görmüş? Ben 209 gördüm maksimum. GPS ile kadran arasında bir %10'luk kayıp var. hepsinde var o. GS'lerde yok galiba o kadar. GS'lerde Bence hepsinde var 4-5 ya. kilometrelik bir fark var. He, tamam. Yani bir fark mutlaka var, Var. ama ne kadar olduğunu İşte ben de bunda o bilmiyorum. ön ABS'de bir ring varmış, onunla alakalı diyorlar. Yabancı forumlarda o değiştirildiğinde aza iniyor falan diyorlar ama %10'luk kayıp da ciddi bir kayıp yani. Düşünsene 220 ile gittiğini düşünüyorsun ama 200'sün aslında. Yanında adam 200'de seni geçiyor, 201 ile geçiyor. 217 veya 213 yapmış. 217. Yorum yapsın altta, ben söyleyeyim onu. Bekliyoruz. Yani burç. Denk gelirseniz muhtemelen racing'de falan arkanıza kapışır yani, yapışır. Karşıyaka'da falansanız. Bu arada yeni Transalp 2.40 falan geliyor. Ya o çok manyak yapmışlar onu, anlamadım. Ben şaşırdım da deldi geçti böyle bizi ya. Arkadaş da var da. Alacak olana galiba o da satılıktı bu arada. Kaçlık yaptılar onu? 750 mi? 750'lik Hornet motorunu kullanmışlar Ha. ya. Ama nasıl gidiyor? 2.40 ne demek? CS 2.40 görmüyor herhalde. 2.24 mi görüyor? 2.35 mi görüyor? Bir şey görüyor. İşte 1290 aynı hıza çıkıyor aslında düşündüğünde KTM'nin. 4 silindir mi? Yok ikisi midir o? 2 silindir. Helal olsun. Çirkin sadece. Transalp'e neden öyle bir şey yapmışlar? Honda hayret. Honda'dan hiç beklenmeyecek. Yanlışlıkla mı yaptılar Honda acaba? aslında yapıyor. Türkiye distribütörü biliyorsun. Afrika'nın pazar payını almamak için. Biz de bu arada hiçbir distribütör muhtemelen sıfır motor satmayacak artık da. Bu ikisi banlı. Aynen. Yani Japon'u alamayacağız gibi duruyor artık. CRF 450L çıktı yurt dışında. Çok güzel motor. Kesinlikle. Tam unicorn olabilecek motor. Ama gelmedi Türkiye'ye. İşte pazar payı. Bir de ama sanırım onun bizden biri yokladı. Getirdikleri fiyat o zamanki Afrika ile aynıya geliyordu. Vergi dilimiyle mi alakalı yoksa biraz spesiyel bir şeye giriyor onunla mı alakalı bilmiyorum. CRF 250'nin 450 yani İşte şey anlamında. farklı bir şeye giriyor ama. Neyse empirik. Çok güzel bu arada kesin. Hani 450 cc ömrünüzü devam ettirebilecek bir cc her şey Aynen yetiyor. öyle. İki Hem kişi de hafif, gezersin, tekte gezersin, gezersin. dağa da çıkarsın, onu da yaparsın. Tabii Himalayan gibi 24 beygir koymadığın sürece eski her şey yaparsın. Traktör gibi o da ya. Aynen. 200 küsür kilo bir de değil mi o galiba? Ey maşallah. Yani Ama bu yenisi soğutmalı biraz şey- olmasına rağmen. Yenisi çok güzel. Soğutmalı, Yenisi 40 kilo falan ama 40 beygir 40 falan kilo. galiba. Bence her şeyden bahsettik. Uzun kullanıcı deneyimi diyorlar ya. Bu oldu bence. Yani Türkiye'de tabii süren arkadaşlarımız da var. Bizim gruplardan da var. Benden daha fazla araziye sokan ve daha uzun süre kullanan. Ben de onların en azından junior'ıyım yani. Ama seninki de az buz değilmiş Değil. yani. Benim yani 35 bin kilometre ve dediğim gibi %50'si arazi. Kimisinin %1 arazi bir gün çıkmış. Ya işte asfaltta rögal yapıp toprak atıyorlar. Oradan geçince arazi sayıyorsa evet. Blackship Motogaraj'da bugün Serhat'ın T7'sini inceledik. Bence daha kullanıcı bir yorumu olamazdı. Bu kadar uzun süre kullanan nereden bulacağız da inceleyeceğiz de. Katıldığın için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başka T7 kullanan, yakıtından farklı olan, bunlar hep yazın konuşalım. Serhat da bakar yorumlara. Söylediklerime katılmadığınız bir yer varsa ben de seve seve olumlu olumsuz her yorumunuza cevap vermeye çalışırım bu arada. Veya bana özel sormak isterseniz yine yazarsınız, ben cevaplarım. Motor Aynı yerde. satılık bu ara. Evet, ilana koydum ama satmama potansiyelim de artıyor. O kadar ki. Jaguar teklif eden var ya takasta. Nasıl ya? Karavan teklif eden. Yani cevap vermediğimi zaten Çok iyiymiş. görürler şu an. Jaguar takaslı T7. O zaman bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Görüşürüz. Şöyle kenardan kaçalım. Sonra ben bir... Hadi Nasıl kapanmamış editleyecek o. bakalım ya. Vallahi 56 dakika. Sen soru sor, ben cevaplayacağım. Bir yerden sonra anlatasın gelecek ama. Olabilir. Şey yapacağım. İşte Şu kameradan kasabilirim. Yoksa bayağı biliyorum yani. 6 motor değiştirdim buna kadar. En çok buna bindim. Şimdi giriş yapacağım. Hı hı. Ben Berkay, sen Serhat. Benim ismimi de sor. Ben Rey söyleyemiyorum zaten. Çıkar ondan. Tamam.
Black Sheep Motogaraj'dan herkese merhaba. Ben Berkay. Bugün Tenerisini... Dur, ne diyecektim ben ya? Tenerisini satan bilgi diyecektim de olmadı. Üçüncü teneresini. Üçüncü Tenerisini eskiten. Olur. Tamam. Üçüncü Önce eksilerin... kameraya bakalım bu arada arada. Ben hiç bakmıyorum. Ben de bakayım. Tamam. Sonra kızıyor Yiğit. Linç güzel, linç yiyelim. Hiç linç yemedik ya. Ha, Daha fazla linçleyen medeni olmadı. yayın yapıyorsunuz o zaman şimdi. Biraz linçlesinler. Beni linçlerler yakıttan dolayı. Veya Karşıyaka'da motoru görmüş olanlar o kadar da sakin sürmüyor diyebilir yani. Kamera arkasına söylerim. Benim başka bir tezim var da. Anlat. Yiğit, Eşim buraları izlemez kes. inşallah. Ama yok. Ki benden önceki sahibi Evet. tabii. Ne yaptın? Çekiyoruz şu an. Gelecek mi? Yardım lazımsa geleceğim. Yardımla yani muhabbet sohbet ediyoruz. Var mı senin Bir vaktin? saat oldu herhalde bu. Biz bayağı konuştuk. Editleyecek arkadaş düşünsün. Bu işte. Gel istiyorsan muhabbet sohbet yaparız. 50 dakika. Oh maşallah. Pikachu'yla kaçta çıkacaksınız? İşte 3 gibi falan çıkarız. Ben geri döneceğim şu an oradan ya. Bugün sınav var, arabaya çıkmasın. Ha, sınav var bugün, arabayla çıkıyor. Fena trafik vardı sabah. Motoru burada. Ha, tamam. Olmaz. Adama gelme diyorsun yani. Yok gelsin, arabayla sakın çıkmasın trafiğe. Tamam, Keyif olur. Asfalta geleceğim oraya ekipmanlarla. tamam sen bak. Ki gelecek olursam ben dürterim. Size çok selam söyle. Tamam, o da duyuyor. Tamam hadi baba. Memnun Bye. oldum. Yiğit miydi adam? Yiğit. Aklıma gelmedi. Kahveliyim mi? Yok yeter. Black Sheep Motogaraj'da bugün bir daha.